Milyonlarca insan her yıl Kabe'nin etrafında dönüp Allah'a dualar ederken, aynı zamanda İslam öncesi pagan inançlarından beri orada varlığını sürdüren bir nesneye de kutsiyet atfederler. Hatta ona ulaşmak için, öpmek ve dokunmak için büyük bir çaba da sergilerler. Gümüş bir çerçevenin içine sabitlenmiş birkaç parça siyah bir taşa, yani Hacerül Esved'e. Cennetten geldiğine inanılan, insanların günahlarını emdiği için karardığı düşünülen, hatta İbrahim peygamber ve oğlu İsmail Kabe'yi inşa ederken onlara bizzat Cebrail'in verdiği söylenen bir nesne. Bu kadar önemli bir kutsal hazineden Kur'an nasıl bahsediyor acaba diyenler varsa, işte gerçeklerle orada yüzleşirsiniz. Kur'an'da Hacerül Esved'in H'si bile geçmez. Ya olur mu? Peki ya deminki kutsal nitelikleri? En azından onun tarihi bir kanıtı olsa gerek diyenler varsa bir kez daha cevap hayır. Ne cennetten geldiğine, ne Cebrail'in onu İbrahim peygambere verdiğine, ne günahları emdiğine dair tek bir elle tutulur kanıt da yoktur. Hepsi rivayettir. O zaman video daha başlamadan bitti mi yani? Cevap yine hayır. Çünkü rivayetleri bir kenara bıraktığımızda Karataş'ın kendisi kadar kara tarihi sizi karşılar ve size çok daha çarpıcı bir gerçeği anlatır. Gerçeği Buluğa hoş geldiniz. İnsanlar binlerce yıl boyunca kendilerine yol çizmek ve bir amaç bulmak için ritüeller yaptılar. Taşlardan medet umdular, boşluğa haykırıp durdular. Ancak gelişimi kendi içinde aramayanları karşılayan tek şey sessizlik oldu. Neyse ki bu çağların artık sonu geldi ve günümüz bilgi çağında bilinçli kişiler gerçek gelişimin, gerçek keşfin insanın kendi içinde yattığını anlamaya başladılar. Artık yabancı görünce kılıca davranmak yok, onları kendi dillerinde selamlamak var. Boş taşlardan cevap beklemek yok, yapay zekalar ile bilimi öğrenmek var. Ve tüm bunları size tek bir platformda sunan Sorbil var. Sorbil'de yabancı dil, yazılım, kurumsal ve kişisel gelişim kategorilerinde yüzlerce sıfırdan ileri seviyeye uzmanlar tarafından Sorbil'e özel hazırlanmış, denetlenmiş eğitim var. İngilizceden Excel'e, JavaScript'ten diksiyon eğitimine kadar aradığın tüm eğitimleri bulabilirsin. Ayrıca tamamladığın her eğitim için İngiliz Akreditasyon Kurumu CPD Provider'ı Sorbil'den uluslararası sertifika alarak yurt dışının kapılarını aralıyorsun. Sorbil'in esas farkı ise Gemini 3 tabanlı yapay zekası Billy. Yani tüm eğitimlerde uzman olan özel eğitmeni. Billy eğitimlere seninle birlikte katılarak senin hangi konuyu izlediğini takip ediyor. Eğitimden ayrılmadan tek tuşla izlediğin konuyla ilgili sınırsız egzersiz, konu anlatımı oluşturuyor. Tüm sorularını anında kapsamlı şekilde yanıtlıyor. Senin verilerine göre optimize oluyor. Sana sıfırdan ileri seviyeye kişisel öğrenim yolculuğunu oluşturarak adım adım öğretiyor. Tüm bu eğitimlere istersen mobil app üzerinden her yerde ulaşabilirsin. Hatta önce indirip sonra internet yokken bile kullanabilirsin. Sorbil Premium aylık 149 ve yıllık 664 TL. Ama bize özel gerçek 30 kodunu kullanarak %30 ek indirimle yıllık abonelik yalnızca 465 TL. Kod sadece web sitesine özel. İnsan kendini geliştirdikçe aydınlanır ve büyür. Bir kahve parasına bir yıl boyunca kullanabileceğin tüm bu imkanlar için Sorbil'e indirim kodun ile bugün abone olabilirsin. Günümüzde sayıları hızla artan gruplar, İslam konusunu incelemeyi tabu gördükleri için rivayet ne, gerçek ne bu ayrımı yapmayı ne yazık ki bıraktılar. Ve hacının, hocanın süslü hikayelerini Kur'an'da anlatılan emirler veya gerçekler gibi görmeye başladılar. Bu olayın en zirve yerlerinden birisi de Hacerül Esved'dir. Konuyu elle tutulur verilerin olduğu tarihi çerçeveden incelediğimizde bu gizemli kara taşın hikayesi aslında cennette değil ama o zamanlar eski insanların bilgisizlikten dolayı tanrıların evi zannettikleri göklerde, hatta tam olarak uzayda başlar. Günün birinde uzaydaki milyonlarca kilometrelik yolculuğunu dünya ile yolları kesişerek bitirecek olan bir meteoritin nasıl ilahi bir anlam kazandığını anlamak için dinler tarihinin beşiği sayılan Anadolu ve Mezopotamya topraklarına bakmamız gerekiyor. Eski medeniyetlerde Betli, yani Tanrı'nın evi olarak adlandırılan kutsal taşlar, doğrudan ilahi gücün fiziksel bir yansıması, tanrıların yeryüzündeki evi veya tahtı olarak kabul ediliyordu. Yani gökten alevler içine düşen meteoritler, antik dönem insanı için tesadüfi doğa olayları değil, tanrıların göklerden gönderdiği tartışmasız birer işaretti. Çünkü gökler onların evi olarak, ulaşılmaz ufuklar olarak benimsenmişti. Bu kültürün en çarpıcı örneklerinden biri, kökenleri M.Ö. 7000'li yıllara, Çatalhöyük'e kadar uzanan ana tanrıça figürüdür.
Doğumu, üremeyi ve vahşi doğanın bereketiyle kaotik gücünü sembolize eden bu figür, zamanla Frigya'da dağların anası olarak bilinen Kibele adını almıştır. Kibele kültü öylesine güçlü bir sembolizme sahipti ki, Mısır'da Isis, Antik Yunan'da Artemis, Roma'da Magna Mater ve İslam öncesi Arap coğrafyasında da Lat, Uza ve Menat isimleriyle farklı medeniyetlerin inanç sistemlerine nüfuz bile etmiştir. Ciddi hepsinin anası diyebiliriz yani. Bizim konumuz için Kibele kültünün tarihin akışını değiştiren en önemli boyutu tanrıçanın fiziksel temsilidir. Frigya'nın Pessinus, günümüzde Eskişehir yakınlarındaki Ballıhisar antik kentinde Kibele bizzat gökten düştüğüne inanılan konik ve şekilsiz siyah bir meteorit taşı olarak tapınım görüyordu. Hatta inanışa göre bu taş Kibele'nin ta kendisiydi. Tapınaklarda bu taşın etrafında şekillenen ayinler tanrıçanın bereketi ve yaşam döngüsünü temsil etmesi nedeniyle doğurganlık, cinsellik ve kan üzerine kuruluydu. Biliyorsunuz antik dönemlerde kan, ruhun ve yaşam enerjisinin en saf taşıyıcısı olarak görülmekteydi ve pek çok ayinde kullanılırdı. Kutsal sayılan günlerde transa geçen rahiplerin ve insanların gökten gelen bu kara taşa kurban kanlarının yanı sıra kendi bedenlerinden elde ettikleri yaşam sıvılarını da sürerek, neyden bahsettiğimi anlamışsınızdır, tanrıça ile fiziksel bir bağ kurduklarına inanırlardı. Gökten inen taşa kan ve sıvı sunma pratiğini binlerce yıl sonra farklı coğrafyalarda da tekrar görmeye devam edeceğiz. Ki buna bizzat Mekke'deki Kabe'de dahil. Taşın kaderini değiştirecek olan büyük kırılım ise Roma İmparatorluğu'nun yaşayacağı devasa bir kriz olacaktı. M.Ö. 204 yılında 2. Pön Savaşı sırasında Kartacalı General Hannibal Roma'yı tehdit ederken gökyüzünden yağan meteor yağmurları senatoyu dehşete düşürür. Sibilla kehanet kitaplarına başvuran Romalılar, kurtuluşun ancak İda Dağı'nın büyük anası olan Kibele'nin Roma'ya getirilmesiyle mümkün olacağı yanıtını alırlar. Bunun üzerine Bergama kralı Atalos'un yardımıyla Pessinus'taki siyah meteorit yerinden sökülerek Roma'ya taşınmış ve Palatino tepesinde onun için özel olarak inşa edilen Magna Mater yani kutsal ana tapınağına yerleştirilmiş ve Kibele yeni adı ile Roma'nın kalbinde yerini almıştır. Birkaç bin yıl sonra da bu kutsal ana figürü Roma Hristiyanlığı oluştururken bir başka kutsal anaya yani Meryem'e dönüşecekti. Sembolleri kontrol eden toplumu da eder, unutmayın. Kaderin bir cilvesi olarak taşın gelişiyle Hannibal gerçekten yenilgiye uğrar ve olanlar olur. Karataş artık resmen bir kurtarıcı güç olarak imparatorluk çapında mutlak bir inanca dönüşmüştür. İşte tam da bu sebepten tarihsel kayıtlar incelendiğinde Kibele taşının yalnız olmadığını görürüz. Milattan sonra 218 yılında Roma tahtına oturan ve aslen Suriyeli bir rahip olan İmparator Elagabalus, memleketi Emasa'da tapınılan ve güneş tanrısı Elagabal'ı temsil eden bir başka konik siyah kök taşını Roma'ya getirmiştir. Bizzat bu taş için de yine Palatino tepesinde Elagabalium adında bir tapınak inşa ettiren imparator, taşın önünde kendi elleriyle hayvanlar kurban etmiş, ona şarap ve kan sunmuştur. Lakin imparatorun öldürülmesinin ardından Suriye'ye geri gönderilen bu 2 tonluk siyah meteorit tarihin karanlık sayfalarında kaybolmuştur. İlginç bir şekilde bu taşın Suriye'de ortadan kaybolmasından birkaç yüzyıl sonra Arap Yarımadası'nda başka bir siyah taşın, Hacerül Esved'in aniden en kutsal obje olarak belirmesi, bazı tarihçiler ve araştırmacılar arasında bu taşın parçalanarak bölgedeki diğer Kabe'lere ve antik pagan tapınaklarına taşınmış olabileceği yönünde güçlü şüpheler ve komplo teorileri doğurmuştur. Ki bunlar da günümüzde artık ciddi bir olasılık haline gelmiştir. Antik Anadolu ve Suriye Betlileri üzerinden ilerleyen tarihsel izler, bizi kaçınılmaz olarak Arap Yarımadası'nın derinliklerine, Kabe'nin kökenlerine ve İslamiyet öncesi cahiliye dönemine götürür. Klasik katı dinler tarihi anlatısı, Kabe'nin İbrahim peygamber ve oğlu İsmail tarafından tek tanrılı bir ibadethane olarak inşa edildiğini savunur. Ancak bununla ilgili resmi bir tarihi kayıt yok, rivayetten ibarettir. Fakat İslam'ın doğuşundan hemen önceki döneme bakıldığında, Kabe'nin Orta Doğu paganizminin en büyük panteonlarından birisi olduğuna dair yüzlerce kanıt var. Kabe bir zamanlar içinde baş tanrı Hübal başta olmak üzere 360 adet put barındırıyordu. İşin sarsıcı tarafı, Kabe'de tapınılan bu tanrıların Anadolu ve Mezopotamya mitolojilerinin doğrudan mirasçıları olmasıdır. Kur'an'da da isimleri geçen ve cahiliye döneminde Allah'ın kızları olarak anılan Lat, Uza ve Menat üçlemesi aslında Kibele'nin ayın evrelerini, hilal, dolunay,
küçülen ayı sembolize eden üçlü tanrıça formunun Arap coğrafyasındaki karşılıklarıdır. Bu arada deminki Allah'ın kızları lafına şaşıranlar olabilir. Bu videodan sonra sabit yoruma koyacağım Kabe ve Allah adının kökeni videolarımı da izleyin mutlaka. Kısaca Araplar için Kabe ve ona entegre edilmiş olan Hacer-ül Esved, varoluşun ve ilahi kudretin yüzlerce yıl boyunca merkeziydi. Pagan Arapların ritüellerini incelediğimizde ise Kabe etrafındaki ibadetlerin Frigya ve Sümer ayinlerinin birebir yansımaları olduğunu görürüz. Pagan Araplar Kabe'nin etrafında kimi zaman tamamen çıplak bir şekilde 7 kez dönüyor, Safa ve Merve tepeleri arasındaki putlar olan İsaf ve Nail'e koşuyor ve kutsal siyah taşı öperek ona saygılarını sunuyorlardı. Hacer-ül Esved bu paganlık ritüellerinde bir sunak görevi görüyordu. Kesilen kurbanların kanları ilahi bir bağış olarak doğrudan bu taşa ve Kabe'nin duvarlarına sürülüyordu. İslami gelenekte taşın aslında beyaz olduğu, sonradan günahlar ile kirlendiği anlatısı vardı ya, aslında bu çok yanlış bir anlatı. Sonuçta İslam'ın özünde hiçbir varlık veya nesne Allah'ın yapabileceği şeyleri yapamaz. Yani bir taş günahları emiyor demek alenen şirke girer. Bunu sakın unutmayın. Çünkü bunlar İslam'ın özüne ve Kur'an'a göre sadece ama sadece Allah'ın yetisinde olan şeylerdir. Öyle bir taş, melek, hacı hoca, o bu şu sizin günahlarınızı filan ememez. Ama işte Kur'an'ı okumayıp dini sağdan soldan öğrenenler bunların kitapta geçtiğini sanarak farkında olmadan şirke giriyorlar. Ve bir kez daha hatırlatıyorum, Kur'an'a göre Allah'ın affetmeyeceği tek günah şirktir. İşi mantıken ele alırsak da hadi diyelim gerçekten bu zamanda beyaz bir taştı. O zaman da kararma olayını açıklamak için günahları emdi deyip dinden çıkmaktansa mantığımızı kullanıp yüzlerce yıl boyunca üzerine kan ve çeşitli sıvıların sürülmesinden tutun, üzerinde ateşler ile adakların yakılmasına kadar yapılan tüm ritüeller yüzünden renginin kararması çok daha normal bir olay değil mi? Sonuçta birisi fizik bilimi, diğeri ise şirk. Karar sizin. Eski Arap paganlar da tıpkı Anadolu'daki inanç taşları gibi taşı Tanrı'nın bir uzvu veya temsilcisi olarak görmüş ve dökülen kanlarla ilahi bir bağ kurduklarına inanmışlardı. Sahte hadislerde geçen Hacer-ül Esved kıyamette bedenlenecek filan diye uydurma anlatımlarda işte bu pagan hikayesi yüzündendir. Hani taşın tanrıça Kibele'nin gerçekten bedeninin parçası olduğu inancı. Araya Müslüman takipçilerim için bir not düşmek istiyorum. Kur'an dışında bir şeyi kendinize temel almayın. Emevilerin yazdığı hadislerdi, rivayetlerdi, oydu buydu derseniz, kısaca din tüccarlarının eline düşerseniz Nisa 48 başınıza gelir. Bunu kitap açık açık yazmış. Peki, tarihsel ve arkeolojik veriler ışığında gelinen noktada akıllardaki en büyük soru şu. Hz. Muhammed Mekke'yi fethettiğinde Kabe'deki 360 putun tamamını bunların hepsi güçsüz taşlardan ibarettir diyerek parçalatıp yok ederken asırlardır paganların etrafında dönüp kan sürdüğü sapkın ibadetlerin tam merkezindeki bu kara taşı neden kırmamış? Neden onu Kabe'nin duvarında muhafaza edip saygıyla öpmüş? Putperestliği temelinden sarsan bir peygamber neden en büyük pagan fetişlerinden birini inancın merkezinde tutmuş? Bu görünürdeki çelişkinin arkasında dinler tarihinin en büyük sosyopolitik stratejilerinden biri ve derin bir insani aidiyet yatmakta. Her şeyden önce peygamberin kendi ailesi ve kabilesi olan Kureyş, nesiller boyu bu tapınağın ve içindeki taşın yeminli muhafızlarıydı. Hatta dedesi Abdülmuttalip bu sistemin merkezindeki en güçlü figürdü. Dahası peygamber henüz vahiy almadan yıllar önce Kabe'nin onarımı sırasında kabileler arasında Hacer-ül Esved'i yerine koyma şerefi yüzünden çıkmak üzere olan bir iç savaşı engellemişti. Taşı kendi hırkasına koyarak tüm kabile reislerine taşıtmış ve son dokunuşu kendi elleriyle yaparak taşı Kabe'nin duvarına bizzat yerleştirmişti. Bu olay peygamberin Hacer-ül Esved ile kurduğu bağın sadece dini değil, aynı zamanda tarihsel, diplomatik ve duygusal bir aidiyet olduğunu bize kanıtlar. Sonuçta o da bir insan. Ama burada daha farklı bir durum söz konusu. Yalın toplumsal gerçekler. Radikal bir monoteizmin binlerce yıllık pagan inanışına sahip bir topluma bir günde aşılanması sosyolojik olarak imkansızdır. Bunu son derece zeki bir kişi olan Muhammed Peygamber de gayet iyi biliyordu. Tarihte toplumları köklerinden koparmak yerine eski alışkanlıkların içini yeni anlamlarla doldurmak her zaman daha kalıcı sonuçlar vermiştir. Unutmayın, sembolü kontrol eden toplumu da eder. Pagan döneminden kalan Kabe'yi tavaf etmek, Safa ve Merve arasında koşmak
ve siyah taşı selamlamak gibi pratikleri peygamber yok etmez. Bunun yerine putperest bağlamlarından kopararak İbrahim peygamberin tevhidi mirası olarak yeniden dinin merkezine yerleştirir. Muhammed peygamber Kabe'nin en önemli nesnesi olan bu taşı da yok etmek yerine onu yeni inancın sembolik bir köşe taşı haline getirerek Arap toplumunun geçmişiyle bağını koparmadan yeni dine geçişini kolaylaştıran kusursuz bir sentez yaratmıştır. Peygambere cahil filan diyen Müslüman kitle var. Ama ben buna kesinlikle katılmıyorum. Çünkü yaptıkları cidden yüksek bir toplum kontrol zekasına sahip olduğunu gösteriyor. İnsanların o özündeki putperest tabiatlarını bildiği için bir anda her şeyi bırakıp felsefi bir inanca yöneltmiyor. Çünkü bu ne zaman yapılsa çok kısa bir süre sonra insanlar yine o putperest, somut adetlerine ve inançlarına dönmüşler. Bu yüzden demin de dediğim gibi somut olanı, soyut olanla harmanlayıp yeniden halka sunuyor ve her iki taraftan da ucu kapatıyor. Aranızda buna yanlış veya doğru diyenler olabilir. Orası ayrı bir konu. Ama neticede bu bence son derece zekice bir yaklaşım. Peygamberin kişisel olarak Hacer-ül Esved'le bir bağı var mıydı da bunu yaptı acaba derseniz, sonuçta ailesinin onlarca yıl koruduğu bir taş. Tabii ki bir bağı olabilir ama bunu net bir şekilde bilemeyiz. Lakin niyeti ne olursa olsun aslında bu günümüzdeki sonucuna baktığımızda, ki birazdan göreceksiniz, uzun vadede pek de peygamberin beklediği gibi bir sonuç doğurmamışa benziyor. Hatta bunu da en iyi gösteren cümle Halife Ömer'e aittir. Çok iyi biliyorum ki sen zararı da faydası da dokunmayan bir taşsın. Eğer Resulullah'ın seni öptüğünü görmeseydim seni asla öpmezdim. Halife Ömer taşın hiçbir vasfının olmadığını gayet net dile getirmiş. Ama peygamberin yaptığına kendisi de bir anlam verememiş olsa da uymayı tercih etmiş. Bence siyasi açıdan bakıldığında her şeyi anlatan bir cümle. Peygamber o taşı orada kişisel bağından mı? Yoksa henüz yeterince güçlü olmayan Müslüman topluluğu dağılmalarını önlemek için mi? Yoksa da kimi İslam mensuplarının düşüncelerindeki gibi o taşı İbrahim peygambere Cebrail verdiği yaklaşımından dolayı mı bıraktığı bilinmez. Ancak ne yazık ki olanlar olur ve yozlaşmadan hiçbir din ve inanç kurtulamaz. Nitekim peygamberin ölümünün ardından dinin yayılması ve Emevi Abbasi dönemlerindeki siyasi güç savaşlarıyla birlikte bu taşa yeniden paganistik ve doğaüstü özellikler yüklenmeye başlanmıştır. Kur'an'da hiçbir şekilde bahsi bile geçmeyen Hacer-ül Esved, 100 yıl sonra yazılan hadis külliyatında giderek mitolojik bir varlığa dönüştürülmüştür. Taşın cennetten geldiği, ona dokunmanın geçmiş tüm günahları sildiği ve kıyamet gününde kendisine dokunanları tanıyıp şahitlik etmek üzere gözleri ve konuşan bir dili olacağı yönündeki iddialar, antik Mezopotamya rahiplerinin kitleleri kontrol etmek için kurguladıkları Kibele efsanesinin benzeri olarak dine sokulur. Bu süreç, yozlaşan dini otoritelerin saf inancı yeniden sembol fetişizmine ve korku kültürüne nasıl dönüştürdüğünün en açık kanıtıdır. Olağanüstü bir şekilde halen Emevilerin dinle bir alakası olduğunu düşünen kişiler var. Yahu adamlar 683 yılında Mekke'yi ve Kabe'yi ateşli mancılıklar ile bombaladılar. Taş o saldırıda yandı ve paramparça oldu. Bu yüzden günümüzde küçücük parçaları kaldı. Gerçekten bu adamların peygamberin yaydığı dini devam ettirdiğini mi düşünüyorsunuz? Neyse onun da videosunu yapacağım zaten. Orada daha net görürsünüz. İşleri güçleri semboller ile dinin ve toplumun kontrolünü ele almaktı. Çünkü karşılarında ciddi şekilde cahil bir topluluk vardı. Nitekim peygamberin ölümünden hemen sonraki bu gidişatı ve putperestliğe geri dönüş tehlikesini en erken fark eden kişi de demin cümlesini size okuduğum İslam'ın ikinci halifesi Ömer olmuştur. Nedense herkes peygamber sonrası İslam dünyasının gerçekten tamamen toz pembe ve kusursuz bir itikat ile günümüze geldiğini düşünüyorlar. Halbuki gerçekler Emevi örneğinde de gördüğünüz gibi öyle değil. Mesela Halife Ömer bu putperestliğe dönüş adetlerini belki de tabiatı gereği en sert şekilde durdurmaya çalışmış halifedir. Birkaç örnek vermek istiyorum. Hz. Muhammed döneminde Hüdeybiye Anlaşması öncesi Müslümanların ölümüne biat ettiği meşhur bir ağaç vardı. Halife Ömer bakıyor, insanlar o ağacın kutsal olduğunu, altında namaz kılmanın ekstra sevaplar getireceğine filan inanmaya başlıyorlar. Taşa ve ağaca tapan pagan adetleri geri gelmesin diye ağacı kökünden kestiriyor. İran fethi sırasında Danyal peygambere ait olduğu söylenen bir mezar bulunuyor. Bölge halkı yağmur yağmadığında mezarı açıp başında yağmur duası yapmaya başlıyorlar. Halife Ömer yeni bir put olmasın diye tabutu gömdürüp üzerinden nehir yatağını değiştirip su geçiriyor ki bir daha kimse bulmasın diye. Çünkü Hz. Muhammed'inden Halife Ömer'ine kadar 2 satır dinler tarihi okuyan herkesin bildiği üzere
İnsanların putperest tabiatları asla değişmez. Görünmez bir yaratıcı güçtense karşılarında duracak somut bir nesne ararlar. Özü kendi işlerinde bulmaktansa saçma sapan yerlerde yuvarlandıkları ibadetler, kan ritüelleri uydururlar. Ve özün özünü sadece bir avuç insan kavrar. Gerisi kolaya kaçıp, yozlaşıp Nisa 48'e düşer. Bugün Kabe'de birbirini ezerek o kararmış taşa dokunmaya, onu öpmeye ve ondan medet ummaya çalışan milyonlarca insanın eylemi aslında demin de dediğim gibi insanlık tarihinin en kadim reflekslerinden birinin tezahürüdür. Tabii ki bunu oraya giden tüm Müslümanlar için demiyorum. Şahsen gittiğimde ibadetlerini çok nizami şekilde yapan, Hacer-ül Esved'e garip anlamlar yüklemeyen binlerce insan da vardı. Ama orada o taşı öpmek için, dokunmak için birbirini neredeyse kibarca dövenleri ve taşın yanındaki eli sopalı görevliden dayak yiyenleri de bizzat yerinde gördüm. Bu sadece Hacer-ül Esved için geçerli de değil. Giden takipçileri mutlaka olmuştur. Onlar da yazsınlar. İbrahim makamının cam fanusunu öpenler, Kabe'nin fabrikada üretilen örtüsünü öpenler, bunları Muhammed peygamber görse ne derdi çok merak ediyorum. O gün o taşı orada bırakır mıydı? Yoksa Halife Ömer'in dediği gibi sen sadece bir taştan ibaretsin deyip kaldırıp atar mıydı? Bunu hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Ancak İslam ülkelerindeki Kur'an okuma oranları daha da düştükçe, insanlar dini tarikat hikayelerinden ve dayanaksız hadislerden öğrendikçe bu tarz eski pagan davranışları ne yazık ki daha da yayılmaya devam edecek. Ben oraya gideli aşağı yukarı 16 yıl oldu. Yakın tarihte gidenler de gördüklerini yazsınlar. İşte akademik ve yazılı tarih anlatısına göre Hacer-ül Esved'in veya daha geniş ele alalım, kutsal denilen Karataş inancının Anadolu'daki ana tanrıça Kibele'den Pesinus'ta gökyüzünden düşen bir meteoritte bedenlenişine, Roma Senatosu'nun korkularını dindirmek için Karataş'a sarılmasından Mekke'nin kavurucu çöllerinde kanlı pagan ayinlerine ve nihayetinde tek tanrılı bir dinin merkezine uzanan yolculuğu bu şekilde. Tabii ki bu akademik bir değerlendirme. Ben bu taşın Kur'an'da ve hiçbir tarihi belgede geçmemesine rağmen cennetten geldiğine veya İbrahim peygambere Cebrail'in verdiğine inanıyorum diyorsanız orası da sizin kararınız. Ben genel olarak kanalda olayları o şekilde ele almıyorum. Ama yaklaşımınız ne olursa olsun sonuç değişmiyor. Tüm bu tarihi veriler, çapraz kültürel bağlantılar ve jeolojik analizler tek bir gerçeği işaret ediyor. İnsanoğlu var olduğu günden beri algısının ötesindeki o büyük, kaotik ve sonsuz evrensel gücü somutlaştırmaya, ona dokunabilmeye muhtaçtır. Gerçekten hakikati bulacaklar ise pek çok İslam aliminin de dediği gibi somut olanın ötesindeki hakikati görebilenler olacaktır. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hacer-ül Esved, dinler tarihindeki kutsallar anlatısının evrimini bize gösteren en bilindik örneklerden birisiydi. Buna benzer başka konuları da merak ediyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. Araştırma yapmak isteyenler için de kaynakları açıklama kısmına bırakacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.